1.037.443 insan için bir tatlı yapmak istiyorum. Her geçen gün sayısı artan abonelerimiz için. Bu tatlı ekonomik olmalı. Yapımı pratik olmalı. Nasıl yapmalı? Şekli şüklü şemali nasıl olmalı? Kare, dikdörtgen, yuvarlak. Kaç kat olmalı? 3, 5, 9, 12. Ne kullanmalı? Elma, armut, portakal. Bisküvi doğrayıcıdan mı geçmeli? Taban dediğin illa bisküviden mi olmalı? Bir tatlı yapacağım. Ana baba bacı kardeş, eş sevgili dost kankito birlikte keyifle yiyecek. Bir tatlı yapacağım. Bir yiyen bir daha isteyecek. Ve ben bu tatlıyı yaptım. Tam istediğim gibi olmadı. Bakın üst katmandaki elmalar, ortadaki tarçınlı muhallebi, altta gördüğümüz bu kadayıf katmanı. Şimdi bunlarda hafif sıkıntılar var. Elmalar bir kere ben düz dursun istiyordum. Bunlar spatula zoruyla üzerine yapıştırılmış elmalar. Lezzet muhteşem. Ortadaki tarçınlı, şu gördüğünüz sütlü katman mükemmel ötesi ama tarçın tadı inanılmaz zayıf. O nedenle şimdi birkaç iyileştirmeye ihtiyacımız var. Üst katman birazcık daha sıvı olması lazım ki bütün dursun. Daha dar bir kalıp seçmek lazım. Muhallebiyle çok oynamayacağım. Onun tadı gayet güzel. Sadece orada eksik olan tarçın tadını tabana taşıyacağız ve muhteşem tatlıya ulaşacağız. Hadi başlayalım. Ocağın altını açın, hafiften de kısın. İçerisine bir su bardağı toz şeker. Bunu karamel yapacağız. O arada elmaları hazırlayacağız. Ben kırmızı elma kullanıyorum çünkü daha şekerli, daha tatlı. Elmalar hazır. Gördüğünüz gibi karamelde de muhteşem bir renk var ve ben karamel için ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Kalın tabanlı bir tava ya da tencere kullandım. Bir bardak şekeri koydum, altını kıstım. Kenarlardan sıvılaşmayı gördük, rengin koyulaşmaya başladığını da gördük. Şimdi artık hafiften hareket ettirebiliriz. Kaşık vesaire sokmuyorum içerisine. Koyu bir renk arıyoruz bu sefer. Çünkü neden? Elmalar girince rengi açılacaktır. O nedenle yeterince koyu olması önemli. Artık şeker tamamen eridi. Hafiften siyah yakın bir renk almaya başladı. Elmaları içeriye böyle bir anda atmayın. Ellerinize dikkat edin. Yavaş yavaş şöyle bırakın. Oh! Şimdi bu sıcaklıkla beraber elmalar bir anda su salmaya başlayacaklar. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar limon suyu sıkıyorum. Isı farklılığından ötürü şimdi bir anda şeker sertleşmiş gibi gelecek ama merak etmeyin. Elma su saldıkça o yapışık olan şeker tamamen eriyip gidecek. Hala altını açmadım çünkü karamelin sıcaklığı epey yüksek ve enerji veriyor. Sertleşme dediğim şey aslında bu. Şeker bir yere toplanıyor. Zamanla elma suyunu bıraktıkça bu şeker buradan kaybolacak. Eğer ki elmalarınız çok kuruysa içerisine kaşık kaşık sıcak su da ekleyebilirsiniz. Elmalar şekerle birleştiler. Bir 10 dakika sürdü bu işlem. Şimdi ben normalde bunu yaparken hemen çok az nişastalı bir suyla bağladım. Güzelce birleşti ama elma miktarı sıvı miktarından fazla olduğu için böyle aralarda dalgalanmalar oldu. Yani ne olacak şimdi? Ben birazcık sıvı miktarını arttıracağım. Yarım su bardağı kadar suda çok az nişasta çözdürmüştüm. Şimdi 1 su bardağı suda 2 yemek kaşığı yani 50 gram kadar nişasta çözdürerek yapacağım. Suyu da görün diye bardağı aldım. Yoksa böyle tehlikeli işler yapmayı sevmiyorum. Güzel bir vanilya tadı versin diye hafiften elmaların üzerine vanilyamızı dağıtalım. Sıcaklığıyla beraber tadı geçsin. Soğuk suyla beraber nişastayı eritiyoruz. Şimdi bundan sonra birazcık elimizi çabuk tutacağız. Hızlıca toparlanıyor çünkü. Hemen dökeceğim bütün bu nişastalı suyu içerisine. Bakın yeteri kadar koyu bir karamel yapmamış olsaydık şu anda rengimiz çok açık olacaktı ki hemen açıldı rengi. Ona rağmen hala güzel bir karamel rengine sahibiz. Çünkü elmalar o koyu rengi içerisine çektiler. Elmalar bir katman haline gelmeye başladılar. Kenarlara dikkat. Nişasta da pişsin güzelce. Bakın aralar böyle elma reçeli gibi, jöle gibi. Çok kısık ateşte yaklaşık 1 dakika falan bunu pişiriyoruz. Sıra geldi bunu kalıba almaya. Hop kalıp. Şimdi düzelteceğimiz bir diğer nokta ise kalıptan çıkarken birazcık yapışmalar olmuştu. O yapışmaları engellemek için ben sadece ıslatmıştım ama karamel için yeterli olmadı. Sıvı yağ ile kalıbımızı yağlayacağız. Önemli olan böyle foşur foşur yağlamak değil, çok az yağ her yerine yaydırmak. Hafiften bastırarak düzlüyoruz.
Sıra geldi muhallebiye. Çok kolay. Öncesinde ben 2 su bardağı süte yarım su bardağı da mutlaka su koyuyorum ki o hafiften o yağlılığını kırıp birazcık da diriliğini arttırıyor su. Şeker üst katmanda epey fazla olduğu için orta katmana çok fazla şeker koymuyoruz. Buraya yarım su bardağı kadar, 2 yemek kaşığı kadar unumuz var. Bir tane de bütün yumurta atıyorum. Şimdi ben bunları burada güzelce çırpacağım. Sonrasında orta ateşte koyulaşana kadar pişireceğim. Sonra altını kısacağım. Uzun uzun pişireceğim. Neden? Unlu muhallebileri ne kadar uzun pişirirseniz hem kokusu daha güzelleşir hem de kıvamı hafiften sakızlaşır. Ve biz de öyle bir kıvam arıyoruz. Karıştırdık. Şimdi pişirme vakti. Evet, muhallebimiz koyulaştı. Şimdi altını olabildiğince kıstım. Bir 5 dakika daha pişireceğiz. Muhteşem bir kıvam veriyor. Muhallebinizde bir de neyi fark edeceksiniz? İyice kendini tekrar bırakacak. O böyle çok sertleşiyormuş gibi oluyor. Kısık ateşte böyle çırptıkça parlayıp yumuşuyor. Kıvamı şu anda muhteşem oldu. Altını kapattık. Vanilyamızı ekleyip karıştırıyoruz ve doğruca elmalının üstüne. Birkaç kere vurduk, yerine oturturduk. Oda sıcaklığında dinlenirken biz de şu kadayıf katmanı bir toparlayalım. Sadece kadayıf serpmekle bu iş olmadı. Orada birkaç trik yapmamız gerekiyor. Taban için sadece normalde kavrulmuş kadayıf kullandım. Hiç problem yok ama yapışmıyor. Ne yapacağız? Öncesinde lezzetlendireceğiz. Ortadan alamadığımız tarçın tadını hop dibe alıyoruz. Bir çay kaşığı kadar tarçını buraya ekleyip karıştırıyoruz. Ve hafiften yapışabilmeleri, yumuşayabilmeleri için de sütle ıslatıyoruz. Tabii şimdi ıslatır ıslatmaz bunlar hemen yumuşamaz. Birkaç dakika bekleteceğiz. Ondan sonra katmanı tamamlayacağım. Şöyle bir kıvamına bakalım. Evet, yumuşamış. Tarçın kokusu çok yoğun. Şimdi bunu tatlının üzerine döşüyoruz. 1 saat oda sıcaklığında bir anda dolaba alıp sulanmasını istemiyoruz. Özellikle elmaların arada katman yapmasını istemiyoruz. Ondan sonra da bir 2-3 saatte buzdolabında, hatta vaktiniz varsa siz tatlıyı sabah yapın, akşam servis edin ya da akşam yapın, ertesi gün servis edin öğlen zamanı. Evet, şimdi güzelce serpelim. Dün akşam yaptığımda o kadayıflar tek başlarına güzel yayıldılar ama sonrasında döküleceklerine çok emindim. Bu kadar dökülmelerini beklemiyordum ama bu katman şu anda çok iyi duracak gibi duruyor. Çünkü hala kendi halinde bile hiç aşağı doğru gitmeden güzelce duruyor. Birazcık kalıbı yükseltmiş olduk ama işler yolunda gibi duruyor. Bir soğusun, bakacağız. Canavar. Çok güzel kokuyor. Tarçın kokusunu alabiliyorum. Soğukluğu da güzel. Şimdi heyecanlı kısım, bu çıkacak mı çıkmayacak mı? Yanlar boşta. Muhallebi ile ilgili sıkıntı yok. Garanti olması adına ben sıcak havlu yapayım. Çok sıcak. Şöyle. Nazikçe köşeleri de spatula ile ayıralım. Zaten bir kere hava alsa gerisi çok kolay düşecek. Şu anda yapışan hiçbir yer görmüyorum. 3, 2, 1. Yes! Budur. İnanılmaz gözüküyor. Ben buna ceviz çalışırım. Çılgınlık. Şöyle şuraya ceviz gider. Çok güzel gözüküyor. Yani kıvamı falan, yani neredeyse böyle bıçakla tak diye kesildi. Şöyle dışarıda böyle bir şey sipariş ettiğimde önüme böyle bir tatlı gelse gerçekten öncesinde bir vah derim, yani çok iyi gözüküyor derim. Üsttekinin ne olduğunu bakarak normal şartlarda anlamak imkansız. Ben bunu yerim. Of. Dokusu falan mükemmel akıyor.
bu tarz bir elma dokulu karamel ısırmak çok farklı. Çünkü elmalar o karamelin sıcağına bir anda girdikleri için hiç ölmediler, hiç ezilmediler. Isırdığınız zaman doğrudan elmayı hissedebiliyorsunuz. Ortası sert, dışı yumuşak. Ve o karamelli yapı nişasta ile beraber adeta bir pudingimsi bir kıvam var. Dilinizle bastırdığınız zaman dağılıyor, bir ekşilik, bir karamel tadı geliyor. Alttan yumuşacık vanilyalı muhallebi ve sonunda böyle çıtırlığını tam böyle seviyesinde kaybetmiş. Yani ne böyle çok cıvık cıvık bir kadayıf var ne de böyle takır takır bir kadayıf var. Tam böyle sınırda kaybetmiş bir kadayıf ve içerisinden bir anda patlayan tarçınla çok içime sinen çok güzel bir tatlı oldu. Ben kadayıf kullandım ama sizler bisküvi de kullanabilirsiniz. Üstünde armut kullanabilirsiniz, portakal kullanabilirsiniz. Ortadaki katmanda vanilyalı yerine bir portakallı muhallebi, bir sakızlı muhallebi yapabilirsiniz. Tavanda da farklı baharatlarla bu tatlıyı sizler çeşitlendirebilirsiniz. Ben buna abone tatlısı diyorum. Bize abone olanların da kendi katkılarını belki de bu tatlının içerisinde görürüz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu paylaşmayı da unutmayın. Hatta tarifleri yaparsanız DM'den benimle de paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.